Check it. Hip Daha önceden boyanmış bir kaskı tekrar boyayacağımız için, yani zemin olarak üzerinde boya ve vernik olan bir kaskın üzerine boyama yapacağımız için önce mecburen biraz zeminin boya hazırlanması için üzerindeki verniğin zımpara ile aşındırılması gerekiyor ki bu üzerine uygulayacağımız boyanın tutunması için. Mümkün mertebe her yerine boşluk kalmayacak şekilde kaskın tamamını bir kere matlaştıracak kadar zımparalamak zorundayız. Daha sonrasında zımpara işlemi bittiğine emin olduğumuzda, her yerinin güzelce zımparalandığını, matlaştığını gördüğümüzde kaskın üzerine bir astar uygulaması yapacağız. Astar da boyanın altında boyanın hem daha doygun olmasını hem de yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayan farklı bir boya. Daha sonrasında astardan sonra seçeceğimiz renklerle desenimizi çizdikten sonra kaskımızı boyayacağız. En son vernik aşamasından sonra parlak vernik attıktan sonra yaklaşık 12 saatlik minimum bir kuruma süresinden sonra kaskımız kullanıma hazır hale gelecek. Biz normal soft 400 soft zımpara kullanıyoruz. Bu soft dediğimiz arkası süngerli, her tür kırışmaya müsait, kat yapmayacak bir zımpara. Ele avuca daha kolay gelecek. Çizgi yaratmayacak. 400 de bunun taş zımparanın boyutu. Daha kalın zımpara çok fazla çizik, derin çizik yaratacağı için bize çok derin çizik lazım değil. Nereye kadar çizmemiz lazım abi? Üstündeki yani o parlak kısmın yok olana kadar Evet, gibi bir yani durum bütün değil mi? parlaklığın gitmesi lazım. Parlak kısım kalmaması lazım. Ya şimdi bu mesela bu soft 400 ama bunu mesela normal kuru 800 de zımparalayabilirsin. 1000 de zımparalayabilirsin. Uğraşım fazla oluyor. O 800.000 şey mi? Diş yani inceliği. Numara büyüdükçe kumu taşı küçülür bunun üstündeki Peki pütür. abi 400 ile 1000'lik arasında yaptığın zaman son katmanda gözle görülür fark oluyor mu? Yok. Değil mi? O kadar detay çıkmıyor herhalde üst kata kadar. Yani şimdi bunu 1000 zımparalarsan bu kadar fazla yemez. Yani şimdi bunun üzerinde eğer böyle çizik, kazıntı bilmem ne varsa onları düzeltmen lazım. Boya hiçbir şeyi örtmez. Yani boya çizik, yarık, çatlak bunları örtmez. Sadece rengini değiştirir. Bir de şey gördüm abi. Adamlar vernik yapıyorlar. Bir de verniği en son 1000 ya da daha yüksek numarayla zımparalıyorlar. Verniği zımparalıyorlar. 1000 olmaz. Onu en az 1500 lira 2000 lira. Evet, çok fazla yüksek numarayla. Yani verniği almadan, çizmeden. Ondaki amaç şu. Vernik attığında havadan düşen bu tarz partiküller vernik kuruyana kadar yapışır. Nokta nokta pıtır pıtır olur. O pıtır pıtırlar kötü gözükeceği için onu çok yüksek zımparayla mesela 2000'de falan, Pürüzlü oluyor. tabi hatta sulu 2000'de falan yaparsın. Kuru olduğu zaman çizme şansı yüksek, sert olur çünkü bu kağıt. Bunu ısladığın zaman bu hamurlaşır, yumuşak olur. Islak kuruduktan sonra kuru da olur da ıslak olması daha mantıklı. O maksat üzerine yapışan çer çöp bilmem neyi düzlemek için. Peki airbrush'a koyduğum boya sprey boya gibi bir boya değil abi herhalde değil mi? İçerik olarak aslında boyalar hemen hemen aynı. Yani spreylerdekiler yüksek olarak genelde selülozik veya akriliktir. Başka pek olmaz. Yani selülozik ya da akrilik sprey üzerinde yazar zaten. Akrilik sprey ya da selülozik sprey diye. Akrilik olanların içinde dondurucu, sertleştirici vardır. Daha sert ve daha parlak olur. Üzerine vernik pek atmazsın. Direkt kendinden parlaktır. Selüloziklerin üzerine vernik atabilirsin. Akrilin üzerine de vernik atmak istersen atarsın. Akrilik biraz daha dayanıklı, biraz daha parlaktır.
Yani airbrush'ta kullanacağım boya her tür boya olabilir. Bu senin kullanmak istediğin, çalışmak istediğin zemine, çeşide, yere, malzemenin sertliğine, yumuşaklığına, bez ya da tahta olmasına, plastik ya da polyester olmasına göre, yani kullanmak isteyen kişiye göre değişir. Ama her tür boya airbrush'ta atılabilir. Uygun incelikte olduktan sonra su bazlı plastik boya bile atılır yani. Ama airbrush kullanımlarında genelde daha çabuk kuruyan boyalar tercih edilir. Çünkü üst üste çalışma yapılacağı için, farklı renkler kullanılacağı için, maskeleme gerekecek işlemler olacağı için genellikle çok daha çabuk kuruyan tarzda boyalar. İşte akrilik boya çabuk kurumaz. Selülozik boya daha çabuk kurur. Baz kat boya en çabuk kurur. Ben genelde baz kat boya kullanıyorum. Çok daha çabuk kuruduğu için daha çabuk üst üste işlem yapılma imkanı sağlıyor. Ama akrilik kullananlar da ya da daha sıvı direkt airbrush boyası diye satılan ya da şu tarz, Evet, genelde öyle. Airbrush boyası. bunlar mesela Amerikan malı, ünlü bir markanın su bazlı akrilik boyaları. Bunlar da direkt airbrush boyasıdır. Astarı nasıl yapıyoruz abi? Astarın boyası, astar Astar seçimi. dediğiniz Mesela kum zaten- astar var galiba. Astar dediğiniz zaten hazır malzemedir. Siz bir şey yapmazsınız. Astarı hazır alırsınız. Sadece atacağınız tabancanın inceliğine, işte meme ucuna göre, işte 0.8, 1.3 gibi uca göre inceltip sadece tinerle inceltirsiniz. Astarı direkt uygularsınız. Boya gibi. Bir de burada kaç kullanıyoruz abi benim ucu? Yani ben genelde 0.8 kullanıyorum. O daha mı dar oluyor? Evet. Bir dolunca açılıyor mu? 0.8, 1, 1.3, 1.5, 1.8 diye gider. Ne kadar büyük tabancayla atarsanız o kadar kalın, o kadar yoğun boya atarsınız. Bu tarz malzeme çalışmalarda da bizim zemini ve katları kaybetmemek için çok kalın boya atmamamız gerekiyor. O yüzden ben 0.8 tabanca genelde kullanıyorum. Şey diyorlar abi. Beyaz astar rengi parlatırmış. Üstüne atıldığı Şimdi oradaki mantık şu: boya yapacağınız zaman eğer zemin renginiz ne kadar koyu olursa üstüne boyadığınız renk o kadar koyu düşecektir. Zemin renginiz ne kadar açıksa üstüne atacağınız renk o kadar canlı olacaktır. Yani bir siyahın üzerine turuncu atmakla beyaz zemin üzerine turuncu atmanız sonuç olarak aynı turuncu tonu size vermez. Zemin siyahsa turuncunuz daha kiremit rengi çıkacaktır. Zemin beyaz üzerine atarsanız turuncu attığınız aynı renk boya çok daha turuncu, tam portakal rengi olacaktır. o zaman öngörmek lazım. Burada İstediğin gri rengi. astarla beyaz astar arasındaki fark da bu. Birinde gri astar attığınızda zemin gri olacağı için renk tonunuz biraz daha koyuya gidecektir son kat boyanızda. Abi ne yaptık şimdi? Zımparaladık. Şimdi zımparadan sonra bunu temizleme tiniyle silip ne kadar zımparaladık, ne ettik görelim diye bir temizliyoruz. Sonrasında kalan yerleri tekrar üzerinden zımpara gereken yerleri tekrardan zımparalayacağız. Tamamen zımparaya, boyaya hazır hale geldikten sonra astarımızı atacağız. Bu şimdi ıslak olduğu için parlak gözükür ama kuruduğu zaman tamamen mat bir görüntü alacak. Mattan sonra zımparalanmayan yerler parlak parlak zaten gözükecek. Tinerden sonra kalan parlak yerlerimizi de mümkün mertebe zımparamızla düzeltiyoruz ki Zımparasız yer kalmasın.